Değerli seyirciler, bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. Güzel bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Fenerbahçe, Pogon'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. 7 numara Fred, 21 numara Marco Asensio, 9 numara Kerem Aktürkoğlu ve 94 Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Anderson Talisca geliyor. Çektiği şutların en belirgin özelliği muazzam bir güce sahip olması. Topa müthiş bir kuvvetle vurduğu için kaleyi bulması durumunda gol olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Muhtemelen şut çekmesine engel olmak için ekstra çaba sarf edecekler. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Ve kaleci bu topa engel oluyor. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe golü bulmaya çok yaklaştı ama kaleci geçit vermedi. Müdahalesini yaptı ve topu taca gönderdi. Yerden pas denedi ama top az bir farkla taca çıktı. İsmail Yüksek. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Öne geçme şansı ve takımını öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve top ağlara gitti. Gol bir kez daha ekranda. Kaleciyle karşı karşıya hiç panik yapmadı ve soğukkanlılıkla vurdu. Fenerbahçe'nin Skor 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Greenwood. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Tehlikeyi sezdiler ve topu kapmayı başardılar. İsmail Yüksek. Kanattaki boş alana doğru topu sürebilir. Marco Asensio. Ve bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Marco Asensio. Anderson Talisca. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Kısa sürede üst üste gelen top kayıpları. Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. Kurtarış sonrası top kalecide kalmıyor. Ve top ağlarda gol. Kaleciden büyük bir hata.
İşte gol yeniden ekranlarda. İlk önce arka direğe doğru gelen şuta kaleci müdahale ediyor. Ama bu müdahale sonrasında topun sektiği yerde yine bir rakip oyuncu var. O noktada olmasının ödülünü en iyi şekilde alıyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. 4 numara Anderson Talisca. Şimdi bir pas arası. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Çok büyük bir fırsat. Ve kaleci bu şutu kurtardı. Marco Asensio. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Atilla Salay. İyi bir pas düşündü. Farkı indirme şansı. Şimdi farkı indirebilir. Şutu engelliyor. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir üstünlük kurmanın avantajıyla oynayacak. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Rakibin hücum oyununa fırsat vermeyerek topu kazanıyorlar. Greenwood. Ve şimdi topun kontrolünü kaybettiler. Kerem Aktürkoğlu. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ve Marco Asensio topla buluştu. Muhtemel bir kontratak. Bu kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. İçeride bir orta beklentisi. Bu şutla farkı azaltabilir. Müdahalesini yaptı ve topu uzaklaştırdı. Anderson Talisca. Topu havalandırarak gönderdi. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Anderson Talisca. Gol, gol, gol. Fark 3 oldu. Rakipleri bu hıza yetişemiyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyonu hazırlıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Ve skor 3-0 oluyor. 94 numara Anderson Talisca. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Sert bir şutla gole çok yaklaştı fakat az farkla kaçırdı. Bu kadar yakın mesafeden daha düzgün bir vuruş yapması lazımdı.
Ve karşı takım topu kazanıyor. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Kaleyi düşünecek mi? Hala şutunu çekebilir. Kaleci kurtardı fakat bir şansları daha var. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Greenwood. Top sürme fırsatını iyi değerlendiriyor. Vuruşunu yapabilecek mi? Ve top kalenin epey yanından dışarı gitti. Yakınından bile geçmedi. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Kante. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Mutlak pozisyon. Yakından net bir fırsat buldu. Sert vurdu ama isabet yok. Kalenin dibinden böyle bir vuruş yapması olacak iş değil. Anderson Talisca savunmanın arkasını düşündü. Bu dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta sahadaki karşılıklı top kayıpları bitmiyor. Marco Asensio. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Anderson Talisca golü atacak mı? Ve top uzaklaştırılıyor. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin atağını durdurdu. Ve maç bu düdükle sona eriyor. Konuk takım bu deplasmandan eli boş dönüyor. Hayal kırıklığı, tam anlamıyla hayal kırıklığı. Ve teknik direktörün bu takımı toparlamak için bir şeyler yapması gerekecek. Anderson Talisca bu maçta gerçekten olağanüstü bir oyun sergiledi. Muhtemelen takımının da en iyisiydi. Bugün attığı 2 golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.